Hangi ana dilde anlatılırsa anlatılsın sevda, sevdanın adı eğer insansa, yüreklerimizden yarınlarımıza taşıdığımız o güzel duygularımızın hiç eksik olmaması adına ben Ömer Hançeri. Yeni bir program, yine güzelliklerle dolu, şiir tadında böyle güzel bir akşamı birlikte yaşayalım istedim. Bazen tarifsiz kalan duyguları dile getirmek çok zor olsa gerek. Bizler de sizin yüreğinizin sesi olmaya, sizin yüreğinizdeki ses olmaya mücadele ediyoruz. Umarım bunu başarabiliyoruzdur. Sürçülisan edersek şimdiden affolsun. Yüreğinizdeki sevdalar, yarına dair o güzel umutları hiç eksik olmasın diyelim. Ve bakalım Ömer Hançeri'nin yüreğinden dostlarına neler yansıyacak, neleri yansıtabileceğiz sizler için. Böyle çok güzel bir program hazırladık bununla alakalı. Yüreğimizdeki yansımalar. Ah ulan ayrılık, bir tek seninle ayrılamadık. Ayrılıklar ne zordur değil mi? İnsanların yüreklerini böyle acıtır, incitir. Oysa ki hep mutlu olmak var. Hep mutluluk adına güzel şeyler yaşamak, paylaşmak varken bu ayrılıklar niye? Böyle hep ben ısrarla söylüyorum bastıra bastıra. Bir şeylerin adını koymak zorunda değiliz. Adı konan her şey bir gün bitmek zorunda. Oysa ki bu adını koyduğumuz şeylerin adını koymasak belki de çok uzun soluklu bir süreç olabilir bu zaman. Ayrılıklar da olmayabilir değil mi? Belki yanlış zamandın, belki de yanlış yerdim ama yanlış kişi değildim. İnsanların hayatında böyle yanlışlıkların olması gayet doğal, hep iyi olacak diye bir kaydı yok. Ama yeter ki o yanlışın içerisinde yanlışlık olmasın. Yanlışlıkların çözümü yok çünkü. Bu yanlışlıkları bir sürü şeyle nitelendirebiliriz. Sahtelik, üçkağıtçılık, sevgi hırsızlığı gibi bir sürü şeyle nitelendirebiliriz. Akşam olunca sadece havalar kararmıyor. Geceler değil midir insanı yüreğini hüzünlendiren? Evet, bence de akşam olunca sadece havalar kararmıyor. Benim de hep gecelerdir yüreğimi hüzünlendiren. Yüreklerimize o güzel hüzünlerin düşmemesini isteriz ama niyeyse böyle insanlar akşam yalnız kalınca kendilerini yalnız hissederler. Ah bu akşamlar yok mu? Ah bu akşamlar. Yüreğimizden yansımalar içerisinde böyle kendi yüreğimizden geçenleri sizlere doğru aktarmak adına böyle her programda bir hikayeye yer veriyorum. Bugün de böyle dostluk adına bir hikayeye yer vereceğim. Aslında kendi YouTube kanalımızda paylaşmıştık biz bu hikayeyi ama çok eskilerde kaldığı için belki birçoğunuz görmemişsinizdir bunu. Eminim ki benim yaşamış olduğum duyguları sizler de yaşayacaksınız. Hikayemizin ismi Gerçek Dostluk Hikayesi. Savaşın en kanlı günlerinden biri. Asker en iyi arkadaşının az ileride kanlar içinde yere düştüğünü gördü. İnsanın başını bir saniye bile siperin üzerine tutamayacağı ateş yağmuru altındaydılar. Asker Teğmen'e koştu ve "Teğmenim, fırlayıp arkadaşımı alıp gelebilir miyim?" dedi. "Delirdin mi?" der gibi baktı Teğmen. "Gitmeye değer mi? Arkadaşın delik deşik olmuş, büyük olasılıkla ölmüştür bile. Kendi hayatını da tehlikeye atma sakın" dedi. Asker ısrar etti ve Teğmen "Peki" dedi, "git o zaman." İnanılması güç bir mucize. Asker o korkunç ateş yağmuru altında arkadaşına ulaştı. Onu sırtına aldı ve koşa koşa döndü. Birlikte siperin içine yuvarlandılar. Teğmen kanlar içindeki askeri muayene etti. Sonra onu sipere taşıyan arkadaşına döndü. "Sana değmez, hayatını tehlikeye atmana değmez demiştim. Bu zaten ölmüş" dedi. "Değdi Teğmenim, değdi" dedi asker. "Nasıl değdi?" dedi Teğmen. "Bu adam ölmüş, görmüyor musun?" "Gene de değdi komutanım, çünkü yanına ulaştığımda henüz sağdı, ölmemişti." Onun son sözlerini duymak dünyaya bedeldi benim için. Ve arkadaşının son sözlerini hıçkırarak tekrarladı asker. "Geleceğini biliyordum" demişti arkadaşı. "Geleceğini biliyordum."
Hepimizin hayatında o kadar çok arkadaşı var ki, ama dost, o dostluk terimi var ya, o çok ayrı, apayrı bir şey. Lütfen hayatınızdaki o çok değerli dostlarınıza hep sahip çıkın, olur mu? Çünkü dostlar çok zor kazanılıyor ama çok kolay kaybediliyor. Sizler dostlarınızı kaybetmeyin lütfen, olur mu? Kaybetmeyin. Böyle manidar bir dostluk hikayesi, tarifsiz değil mi, anlatılması zor. Nasıl güzel değerler var aslında insanların hayatlarında. Bizler böyle kendi hayatımızdaki o güzel değerlere sahip çıkalım hep, olur mu? Onun için böyle hep gururla, umutla söylüyorum, siz gibi değerli dostlarım olduğu için. Sizin geçtiğiniz yollardan biz vazgeçeli çok oldu. Böyle hayat tecrübesi insanların kendi yaşanmışlıklarına dair çok anlamlı, çok manidar bir söz değil mi? Sizin geçtiğiniz yollardan biz vazgeçeli çok oldu. Hepimizin hayatında var buna dair. Aslında bunu biz genelde çok bilmişlere söyleriz. Ben kendim öyle yapıyorum. Böyle kendini çok bilmiş, çok beğenmiş olanlara böyle içimden sessizce aynen böyle diyorum. O sadece ellerimi bırakmıştı, oysa ben ise her şeyi. Keşke her şeyi bırakabilme şansımız olsa böyle. Gülmek her zaman mutlu olmak için değildir. Bazen öyle gülmeler vardır ki en büyük acıları gizlemek içindir. Maalesef yüreğimizdeki o tarifsiz acıları bazen gizlemek için gülümseriz, güleriz. Oysa ki ne çığlıklar, ne feryatlar kopar yüreğimizde, ama bunu karşımızdaki insanlara yansıtmamaya özen gösteririz. Hepimiz bunu yaşıyoruz, hepimizde var bu. Maalesef öyle, yapacak bir şey yok. Kendi doğrularını doğru kabul ettirmek için bir sürü yanlış yazan, yanlış söyleyen insanlar var etrafımızda. Ama hepimizin doğruları aynı aslında. Israrla söylüyorum hep, beyaz ne kadar beyazsa siyah da o kadar siyah. Bazı insanlar söyleyeceği çok şey varken susar, çünkü anlayanı yoktur bilir. Yüreğimizden bazı değerler, bazı duygular geçer. Herkes bizi anlar, hissederiz ama anlamazlar. Onun için sessiz kalırız ve susarız. Nankör insan her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Allah kimseyi nankör etmesin, çünkü en zor insandır nankör insan. En böyle çekilmesi zor insandır nankör insan. Nankör insanlardan uzak olsun, uzak olalım, uzak duralım. Rabbim onlarla bizi karşılaştırmasın inşallah. Neden sancılar eksik olmaz iyi insanların yüreğinden? İyi oldukları için herhalde, değil mi? Vallahi iyi insanlar her zaman hep fedakarlık eden taraftalar, onun için onların yüreklerinden sancılar hiç eksik olmaz. Sonra dedim ki kendime, o başkasını düşünürken sen kimin uykusuzluğundasın? Keşke uykusuz kaldığımız gecelerin hesabını sorabileceğimiz kişiler hep olsa yanımızda, yakınımızda. Ama maalesef duygular bazen öyle hükmediyor ki insanın yüreğine, onları sorma, sorgulama şansına sahip bile olamıyoruz. Nail bile olamıyoruz. Sen yine bana nasılsın diye sorma. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En güzeli şükre vurayım kendimi. Hayatımızda böyle değil mi? Yani böyle bir nasılsın, iyi misin kısmında hep iyiyiz, çok şükür iyiyim deriz. Dil alışkanlığıdır aslında bunu söyleyen, yürek değildir. Onun için bu sözle alakalı çok fazla söylenebilecek bir şey de yok bence. Hepimiz iyi olalım inşallah. Ben seni sevmekten değil, sana kendimi ifade edememekten yoruldum. Yoruluyoruz evet. Karşıdaki insanın algılama, anlama gücü yoksa veya işine gelmiyorsa maalesef yoruluyoruz. Anlatamıyoruz, tarif edemiyoruz yüreğimizden geçenleri. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Büyüdüm, şimdi ben dağıldım. Söyle bana, kim toplayacak beni anne? Anneler değil mi? Hep dağınıklıklarımızı arkamızdan toplayan insanlar. Gönül dargınlığımızı, yürek dağınıklığımızı, hayatımızdaki her şeyi toplayan anneler.
yüreğimizdeki sevgileri tarifsiz olan kişiler, o güzel annelerimizin hepsinin ellerinden öpüyorum. Ölenlere rahmet, yaşayanlara Rabbim uzun ömürler versin inşallah. İşte böyle yüreği güzel dostlarım, Ömer Hançeri'nin hançerisinden, yüreğinden yansımalar bir programımızın daha sonuna geldik. Yüreğimizdeki o güzel umutlarımıza hiç gölge düşmemesi adına hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sürçülisan ettiysek affola, yüreğinizden sevgiler, umutlar, o güzel yarınlara dair hiçbir şey eksik olmasın inşallah. Bir sonraki programımızda yüreğimizden yansımalar programında buluşmak umuduyla hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen her daim bizimle kalın. İyi ki varsınız, iyi ki can dostumsunuz.